Belki de şu an seni bu videonun başına getiren şey kimseyle paylaşamadığın bir yorgunluk, bir kırgınlık ya da içini içten içe kemiren o derin huzursuzluk. Bil ki yalnız değilsin, kalbini dinle ve bu kelimelerle sabırla eşlik et. Bazen hayat üstüne üstüne gelir, kalbin darmadağın olur, sanki ellerinden kayıp giden bir ömür yaşarsın. Ne yapacağını bilemezsin. Güvendiğin dağlar birer birer yıkılır, dayandığın omuzlar senden yüz çevirir, duaların sessizce çarpar ve sen karanlık bir boşlukta savruluyormuşsun gibi hissedersin. Belki de bu kırılma noktası Rabbimizin seni daha yüksek bir makama hazırlamak için başlattığı bir yolculuktur. O sandığın çöküş belki de yeni bir yükselişin ilk adımıdır. Rabbimiz diyor ki, olur ki hoşunuza gitmeyen şeyde sizin için hayır vardır. Olur ki sevdiğiniz şeyde sizin için şer vardır. Allah bilir, siz bilemezsiniz. Biz bilmiyoruz belki ama o terk edilişler, o yarım kalan hayaller, o gözyaşlarıyla sabahladığımız geceler hepsi ilahi bir dokunuşun, görünmeyen bir merhametin izleri olabilir. Belki de Allah Teala seni yalnız bırakmadı. Belki de seni arındırıyor, yüksek bir makama hazırlıyor. Ama biz bu rahmeti sadece acı sanıyoruz. Şimdi gelin sizinle bazı işaretlere bakalım. Belki fark etmedin ama Rabbin çoktan seni çağırmaya başladı. Bu yaşadıkların bir ceza değil, bir davet, bir başlangıç, bir temizlenme sürecidir. Hazırsanız başlayalım ama bu sefer kaçmayın. Bu sefer gerçekten duyarak, hissederek kalbinizle. Birinci işaret. Hayatının kontrolden çıkması dibe vuruş değil, yükselişin başlangıcı. Bir anda her şey darmadağın mı oldu? Tutunduğun her şey ellerinden kayıp mı gidiyor? Planların bozuldu, duaların cevapsız kaldı ve sen hayatının artık senin kontrolünde olmadığını mı düşünüyorsun? İşte burası çok önemli. Çünkü dışarıdan bakıldığında bir felaket gibi görünen bu an aslında ilahi bir davetin başlangıcı olabilir. Allah Teala bir kulunu yeni bir hayata hazırlamak istediğinde önce alıştığı düzeni sarsar. Güvendiğin ne varsa teker teker çekilir hayatından. Yıkım gibi hissedersin ama aslında bu yeni bir inşa sürecidir. Mevlana'nın dediği gibi yıkılmadan inşa olmaz. Evet, belki sen şu anda darmadağınıksın ama unutmayın, bazı dağılmalar toparlanmanın habercisidir ve bazı kayıplar seni asıl kazanca götürür. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz şöyle buyuruyor: her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Sen kontrolü kaybettiğini sanıyorsun ama aslında Allah Teala sana teslimiyeti öğretiyor. Çünkü gerçek huzur senin elinden çıkanların ardından gelen ilahi sahiplenmedir. Bir sabah uyanırsın ve fark edersin. Artık kimse eskisi gibi değil. Yanında zannettiklerin birer birer uzaklaşmış. Dost bildiklerin seni anlamaz olmuş. En güvendiğin omuzlar bile yükünü taşımıyor. Ve sen kalabalıklar içinde tek başına kala kalmışsın. İçindeki yalnızlık kelimelerin taşıyamayacağı kadar derin. Ama bilmelisin, bu yalnızlık bir ceza değil. Belki de Rabbimizin sana sunduğu en özel lütuftur. Çünkü Allah Teala seni yukarıya taşımadan önce seni aşağı çekenleri hayatından çıkarır. Bazı insanlar sadece seni tutmak için değil, seni tutuklu kılmak için vardır. Rabbimiz seni özgürleştirmek ister. Sadece kendisine dayandığın, sadece ona sığındığın bir hakikate çağırır. Hazreti Ali der ki, herkesle dost olmaya çalışma. Bazıları sadece senin ışığında kendi karanlığını gizler. İşte bu yüzden dost sandıklarının gitmesi bazen bir kayıp değil, bir arınmadır. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur: biz müminleri tertemiz hale gelinceye kadar deneyeceğiz. Belki de bu yalnızlık bir terk ediliş değil, bir seçiliştir. Sen seçildin. Kalabalıklardan sıyrılman gerekiyordu. Çünkü Allah Teala seninle baş başa konuşmak istiyor. Bazen her şeyin bittiğini sandığın anda kalbinde minicik bir kıpırtı belirir. Kimseye anlatamayacağın kadar sessiz ama bir o kadar da güçlü bir umut. Belki bir dua, belki sabah ansızın gelen bir ferahlık hissi, belki bu Allah'ın kalbine üflediği bir diriliş tohumudur. Kur'an-ı Kerim'de kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder buyrulur. O çıkış yolu işte bu küçük kıpırtıyla başlar. Onu küçümseme. Çünkü bu umut seni tekrar ayağa kaldıracak kudretin başlangıcıdır. Eskiden sevdiğin şeyler,
artık seni mutlu etmiyor mu? Ona sarılırsan iyi hissedersin dediğin ne varsa sanki boş geliyor artık. Ne müzik, ne film, ne insanlar, ne eğlence, hatta bazen ne de kendin. Kalbin susmuş gibi. Bir boşluk var içinde. Ama o boşluk canını yakmıyor artık sadece. Sana bir şey söylüyor. Diyor ki bu değil, aradığın bu değil. Daha derin bir şey istiyorsun, daha gerçek, daha sonsuz bir şey. Ve evet, işte bu his bir işarettir. Ruhun artık dünyalık oyalanmalarla avunamıyor. Çünkü Allah Teala seni daha yüce bir yakınlığa çağırıyor. Tıpkı Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığı gibi. Gerçek şu ki Allah'ın zikriyle kalpler ancak huzur bulur. Bu dünyada tattığın her şey bir noktadan sonra seni eksik bırakır. Çünkü bu kalp fani şeylerle değil, ancak Rabbine dönünce tamamlanır. Kalbindeki bu donukluk bir kopuş değil, aksine gerçek yakınlığın öncesindeki fısıltıdır. Artık tat alamadığın ne varsa seni sonsuz tattan ayıran perdelerdir belki de. Allah seni çağırıyor ama bu kez dış seslerle değil, kalbinin sesiyle. Ve artık soruyorsun kendine, ben kimim? Neden yaratıldım? İşte bu soru kalbinde başlayan hakikat arayışının en güçlü göstergesidir. Hz. Ali buyurur, sen kendini küçük bir varlık sanırsın ama içinde koskoca bir alem gizlidir. Rabbimiz seni eğitti, yoğurdu, terbiye etti. Kırıldığın, yalnız kaldığın, secdelerde gözyaşı döktün ama hepsi senin için özel bir hazırlıktı. Kur'an-ı Kerim şöyle buyurur, Allah sabredenlerle beraberdir. Ve kim Allah'a tevekkül ederse o ona yeter. Şimdi yeni bir dönem başlıyor. Artık kalbinde Allah Teala'ya ait bir huzur, bir güven ve bir teslimiyet taşıyorsun. Unutmayalım. Yaşadığımız hiçbir şey rastgele değildi. Sen Rabbimizin özel olarak ilgilendiği, eğittiği ve seçtiği bir kul oldun. Her yıkım, her gözyaşı seni Allah Teala'ya yaklaştırdı. Artık o kapı açıldı. Geçmişe değil, geleceğe bakmalısın. Çünkü Rabbimiz seni nurla dolu bir hayata taşıyor. Bu yolculukta hep dua ile kalın ve kalbinizde daima şu dua yankılansın. Rabbim, beni terk etme. Beni bana bırakma. Kalbimi seninle diri tut ve beni sana en yakın olduğum halde sabit kıl. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Bu bir son değil, senin için yazılmış en güzel başlangıcın ilk cümlesi olsun.